Sana bir sır vereceğim ama bu sırrı duymadan önce şunu bilmelisin. Gördüğün rüyalar o kadar da masum değil. Her gece gözlerini kapatıp uykuya daldığında, zihnin bir süreliğine sessizliğe bürünürken, beynin aslında asla uyumaz. Tam tersine seni hiç bilmediğin, belki de aklının ucundan bile geçmeyecek yerlere sürükler. Hiç rüyanda daha önce hiç karşılaşmadığın yüzler gördün mü? Ya da hiç gitmediğin bir yerin kokusunu sanki oradaymış gibi içine çektiğin oldu mu? O anları bir düşün. İşte tam o anlarda belki de sadece rüya görmüyordun, hatırlıyordun. Evet, yanlış duymadın, hatırlıyordun. Peki neyi hatırlıyordun? Bazı bilim insanları ve teorisyenler, rüyaların sadece bastırılmış anılar, günlük olayların bir yansıması ya da bilinçaltının anlamsız saçmalıkları olmadığını iddia ediyor. Onlara göre rüyalar çok daha derin bir yerden, başka bir yaşamdan gelen sinyaller olabilir. Başka bir senin, başka bir evrende, başka bir gerçeklikte yaşadıklarının zihnine düşen yankıları, kulağa bilim kurgu filmi gibi geldiğinin farkındayım. Ama birazdan anlatacaklarım, bu teorinin hiç de yabana atılacak cinsten olmadığını gösterecek. Eğer bu fikirler sana fazla geldiyse, videoyu şimdi kapatabilirsin. Çünkü birazdan duyacakların, bu gece gördüğün rüyalara bambaşka bir gözle bakmana neden olabilir ve belki de uykularını kaçırabilir. Hazırsan, paralel evrenlere açılan bu gizemli kapıyı aralayalım. Öncelikle geleneksel rüya teorilerine bir göz atalım. Sigmund Freud, rüyaları bilinçaltımıza ittiğimiz arzuların ve bastırılmış duyguların bir dışa vurumu olarak görüyordu. Yani ona göre rüyalar, kendi iç dünyamızın şifreli bir haritasıydı. Carl Jung ise biraz daha ileri giderek kolektif bilinç dışı kavramını ortaya attı. Jung'a göre rüyalarımızda sadece kendi kişisel deneyimlerimizi değil, tüm insanlığın ortak anılarını ve arketiplerini de görürüz. Bu teoriler, rüyaların psikolojik önemini vurgulamakla birlikte, onları yine de kendi zihnimizin bir ürünü olarak sınırlar. Ancak kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte evren anlayışımız kökten değişmeye başladı. Özellikle çoklu dünyalar yorumu, yani paralel evrenler teorisi, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu teoriye göre evrenimiz tek değil, her an, her olasılıkta sonsuz sayıda paralel evren dallanarak oluşuyor. Yani şu an bu videoyu izlemeyi seçtiğin için bir evrendesin ama izlememeyi seçtiğin başka bir senin olduğu bir evren de mevcut. Senin yapmadığın her seçim, almadığın her karar başka bir evrende başka bir sen tarafından yaşanıyor. İşte rüyalar ve paralel evrenler arasındaki bağlantı tam da bu noktada kuruluyor. Ya rüyalar, bu sonsuz evrenler arasındaki ince zardan sızan bilgilerse, ya uyku sırasında beynimiz, özellikle de epifiz bezi gibi gizemli yapılar, bu diğer gerçekliklere bir anten gibi bağlanıyorsa, düşünsene rüyanda birdenbire çok iyi piyano çalabildiğini görüyorsun, oysa gerçek hayatta notaları bile bilmiyorsun. Belki de o an, piyanist olduğun bir paralel evrendeki senin anılarına bir anlığına tanıklık ediyorsun. Ya da hiç tanımadığın bir şehirde kendini evinde gibi hissettiğin o rüya, belki de o şehir, başka bir senin gerçekten yaşadığı yer. Bu teori, dejavu hissini de açıklayabilir. Hani bazen bir anı ilk defa yaşadığın halde, sanki daha önce defalarca yaşamış gibi hissedersin ya. Belki de o anı gerçekten de yaşadın ama başka bir evrende. Rüyan ise bu iki evren arasındaki bir köprüydü ve sen o anı rüyanda görüp unuttun. Gerçek hayatta karşılaştığında ise bilinçaltın sana "Dur bir dakika, ben bunu hatırlıyorum." diyor. Peki ya kabuslar? O korkunç, içinden çıkılmaz, çaresiz hissettiğin rüyalar ne anlama geliyor? Bu teoriye göre kabuslar sadece beynimizin bir oyunu değil. Onlar diğer evrenlerdeki senin başına gelen kötü olayların, tehlikelerin bir yansıması. Belki de bir uyarı. O evrendeki senin yaptığı bir hatayı senin yapmaman için bir sinyal. Ya da belki de o evren o kadar tehlikeli ki bilincin seni oradan uzak tutmak için "Geri dön." diye bağırıyor. Beynimiz özellikle de uyku halindeyken hala tam olarak çözemediğimiz inanılmaz bir potansiyele sahip. Uyku sırasında salgılanan bazı hormonlar ve beynin girdiği farklı frekans dalgaları, bilincin normalde kapalı olan kapılarını aralıyor olabilir. Özellikle pineal gland, yani epifiz bezi, birçok ezoterik öğretide üçüncü göz olarak adlandırılır ve sezgisel bilginin, ruhsal alemlerle bağlantının merkezi olarak görülür.
Modern bilim de epifiz bezinin uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlediğini ve halüsinojenik etkileri olan maddeler üretebildiğini biliyor. Ya bu bez gerçekten de farklı boyutlara veya gerçekliklere açılan biyolojik bir kapıysa, bu teoriyi destekleyen veya çürüten kesin bilimsel kanıtlar henüz yok. Bunlar şimdilik heyecan verici spekülasyonlar. Ama unutma, bir zamanlar dünyanın yuvarlak olduğu veya atomların varlığı da sadece birer teoriydi. Bilim, hayal gücünün peşinden giderek ilerler. Belki de rüyalar sadece beynimizin gece temizliği sırasında yarattığı rastgele görüntülerdir. Belki de sadece psikolojik birer yansımadır. Ama ya değillerse? Ya her gece uykuya daldığımızda kendimizin sonsuz versiyonuyla dolu devasa bir kütüphaneye adım atıyorsak, bu gece yatağına yattığında ve gözlerini kapattığında bunu bir düşün. Gördüğün rüyaları sadece birer film gibi izleme. Onları analiz etmeye çalış. Tanıdık gelen ama tanımadığın yüzleri, bilmediğin ama bildiğin yerleri, yapamadığın ama yaptığın yetenekleri fark et. Belki de rüya günlüğü tutmak, bu gizemli yolculukta sana rehberlik edebilir. Unutma, gördüğün her rüya başka bir gerçekliğin fısıltısı olabilir ve sen o fısıltıyı duyan tek kişisin. Bu gizemli ve düşündürücü konuyu benimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız ve evrenin sırlarına doğru yeni yolculuklara çıkmak isterseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda kendi ilginç rüya deneyimlerinizi veya bu teori hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, tatlı ve gizemli rüyalar